İç mimarlık sadece mekanlar için değil, aynı zamanda ruhlar içindir. Eğer ruha dokunmayı öğrenebilirsek bir mekanı ancak o zaman gerçekten tasarlayabiliriz. Şamanik mimarlık demeden önce adım adım ilerleyelim. İlk olarak mimarlık nedir? Binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. Mimardan hayatı kolaylaştırması, yaşama, barınma, çalışma, eğlenme gibi işlevsel gereksinimleri karşılaması ve bunları birer sanat eseri olarak yapması beklenir. Mimarlık görsel sanatların bir dalıdır. İç mimarlık nedir? Bir mimari mekanın içinde kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır. Yani bir mekanın insana ve beklentilere göre uyarlanmasıdır. İç mimar aslında insanların nerede oturacağı, mutfağa nasıl gideceği, nerede uyuyacağı, nasıl bir ortamda öğreneceği gibi hayat akışını organize eder. Son olarak okulda bize öğretilen şey de iç mimar kelimesinin bitişik yazıldığıydı. Çünkü iç mimarlık mimarlıktan farklı bir meslektir. Peki şamanizm nedir? Kadim bilgilerin ve doğanın rehberliğinde uygulanan kişisel gelişim yöntemleridir. Dönüşümün temeli olarak ruhu ve kişiyi baz alır. Hayatı bir sadeleşme yolculuğu olarak görür. Son olarak herhangi bir şey nasıl şamanik olur? Bir şeyin şamanik olabilmesi için öncelikle ruha dokunması gerekir. Kalıplarından arınmış olması, öz olması gerekir. En önemlisi de farkındalık yaratması, ilham olması, bir dönüşüme rehberlik etmesi gerekir. Peki bunların bize faydası ne? Şamanik mimarlık benim için ne demek? Önce onu anlatayım. İç mimarlık derken kullandığımız iç kelimesi benim için aynı zamanda öz anlamında. Her insanın olduğu gibi mekanların da bir ruhu var. O ruha dokunabilmenin yolu ise kadim kişisel gelişim ilmi. İç mimarlık bilimi ile kadim ilim bir araya geldiğinde ancak o zaman bir eser maddi kaygıların ötesine geçip sonsuz olabilir. Bu birlik kişisel gelişim için de uygulanabildiği gibi iç mimarlık için de uygulanabilir. Şamanik mimarlık komple bir deneyim tasarımıdır. Günümüzde iç mimarlıkta öncelik sırası çoğunlukla karlılık, en hızlı bitiş ve ek faydalar şeklinde. Bu omurga kurumsal şirketlerde de bireysel işlerde de aynı. İnsan faktörü, çalışanın severek işini yapması ve kendinden o işe bir şeyler katabilmesi listenin en sonunda. Hatta bir işin asıl sebebini bile kimse aramıyor. En önemli odak her zaman para kazanmak. O yüzden yapılan işler genellikle sadece beyne hitap ediyor ve mekanik kalıyorlar. Hatta bir çoğunluk da görsel kaygılar sebebiyle sadece göze hitap ediyor ve işlevsel olarak insan kullanamıyor bile mekanı rahatça. Bir mekan, bir tasarım bütün duyulara ve kalbe hitap etmeli. O mekana girince bir şeyler yükselmeli insanın içinde. Mesela bu bir restoransa sadece yemekleri güzel diye değil, komple mekanı deneyimlemek için, bütün bir deneyim için oraya gelmeli insanlar. Evet, gerçekten çok iyi tasarımlar, harika tasarımcılar var. Bense iş hayatım boyunca o tasarımlara bakıp ben bu işi yapamıyorum demek ki diye düşünmüştüm. Fakat kendi dilim olabileceği, kendi tarzım olabileceğini anlamam uzun zaman aldı. Ondan sonra ise bu tasarımları yapmaya başladım. Konsept tasarımların bir hikayesi olur. Bir şey anlatırlar ve o mekanı deneyimlemeye gelenlere ilham olurlar. Konsept tasarımlar kendi reklamlarını yapar ve kendiliğinden büyüme potansiyelleri ve basın değerleri çok yüksektir. Diyelim ki tek amaç karlılıksa bile pazarlama maliyetlerini ortadan kaldıran bir mekan, kendi dili olan, kendini anlatan bir mekan yine tercih edilebilir değil mi? Mesela bu resimde ilk olarak ne görüyorsun? Aynı olanları mı yoksa farklı olanı mı? Elbette farklı olmak amacıyla özgün olmak, aynı olmamak bir değildir. Farklı olma çabasının altında isyan, kibir gibi temeller olabilir. Ama özgün olmakta yaşam vardır.
Ve özgün olan zaten diğerleriyle aynı olmaz. Nasıl her ruh, her insan biricikse her mekanın da ruhu vardır ve her mekan da biriciktir. Bence geleceğin tasarımları temalı mekanlar ve konsept tasarımlar olacak. Çünkü ekonomik kaygılar insanı ister istemez daha kolay ve daha hesaplı olana itiyor. Ek olarak filmlerde, dijital mecralarda geleceğin mekanları genellikle kimliksiz ve konuşmayan mekanlar şeklinde tasvir ediliyor. Eğer böyle olursa insanlar masal dinlemeye aç olacak. Ve yine temalı tasarımlar, hikayesi olan tasarımlar daha da özlenir olacak. Öte yandan kişisel gelişim ve içsel dönüşüme olan ilgi ve farkındalık giderek artıyor. Ve bunu illaki yaşam alanlarında da görmek isteyecek insanlar. Çünkü sadece bilmek yeterli değil. O bilgiyi deneyimlemek, yaşamak da gerekir. Peki bu kadar anlattım. Bunların bize, sana faydası ne? Mesela dronlar icat edildi ve 4-5 sene içerisinde hem helikopter pilotunun hem de kameramanın yerini aldı. Şu an web sitesi yapma siteleri, yazılım yapma programları geliştiriliyor. Teknoloji ulaşılır oldukça ve geliştikçe yeni doğan meslekler olacağı gibi kaybolan meslekler de olacak. Sadece maddi temele oturtulan işler dönüşmek zorunda kalacak. Ancak özgün olan, kalpten yapılan işler, söyleyecek bir sözü, bir anlamı olan işler baki kalacak. Çünkü böyle işler ruha hitap eder ve ruh zamansızdır. Tesadüfen bu dönemde doğmadık hiçbirimiz. Buna hazır olduğumuz ve yaşamın bu evresine bir şeyler katacağımız için buradayız. Dünya dönüşüyor. Sen de dönüş, yoksa kaybolursun. Kendini icat et, yaz, kendini hatırla ve anlat. O zaman hep birlikte daha da renklenecek dünya. Bunlar benim çocukluk hayalimdi ve beni bugüne getirdi. Bundan sonrası için bunları duyurmak ve görünür olmak kalıyor bana, ihtiyacı olanlar ulaşabilsin diye. Peki senin hayalin neydi?